Selam dostlar, Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ABD ve Sovyetler Birliği ilişkilerinde barış aktivisti olarak görev alan 10 yaşında Amerikalı bir öğrenci olan Samantha Smith'in hayat hikayesini anlatacağım. Soğuk Savaş'ın en yoğun olduğu zamanlarda dünyada nükleer savaş korkuları olduğu sırada Samantha Smith iyi niyet elçisi ve barış aktivisti olarak Sovyetler Birliği'ne ziyaret etmiştir. Bu olay tüm dünyadaki medya tarafından yakından izlenmişti. Kasım 1982'de yeni göreve başlayan Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri olan Yuri Andropov'a mektup gönderdi. Andropov da mektuba yanıt vererek kendisini Sovyetler Birliği'ne davet etti. Bunun sonucunda ailesiyle birlikte 7 ile 22 Temmuz 1983 tarihleri arasında Sovyetler Birliği'ni ziyaret etti. Yolculuk kapsamında Moskova'yı, Leningrad ve Kırım'daki Artek Piyoner kampını gezdi. Ardından Smith her iki ülkede de iyi niyet elçisi olarak tanındı ve hatta Amerika'nın en genç büyükelçisi sıfatıyla anıldı. Bu dönemde dünyada büyük bir gerginlik vardı ve iki ülke arasında nükleer bir savaş olma konusu herkesin ağzındaydı. Böyle bir atmosferde Samantha Smith'in ziyareti adeta tüm yüreklere su serpmiştir. Şimdi gelin bu ziyaretin ayrıntılarını ve Samantha Smith'in hayat hikayesini sizlere aktaralım. Samantha Smith 29 Haziran 1972'de Howellton'da dünyaya geldi. Daha 5 yaşındayken İngiliz hükümdarlığına olan hayranlığını ifade etmek için 2. Elizabeth'e mektup yazdı. Daha küçük yaşta dünyadaki olup bitenler hakkında meraklı bir ruh haline sahipti. Eski KGB Başkanı Yuri Andropov'un Komünist Parti Genel Sekreteri olmasıyla birlikte Batı dünyasını nükleer bir savaş korkusu sardı. Çünkü Andropov genellikle sert bir politika çizgisi izlemekteydi. Bu savaş korkusu dillendikçe pek çok kişi bu konuyu konuşur hale gelmişti. Bu savaş olasılığı da Samantha Smith'in Andropov'a mektup yazmasındaki temel etken oldu. Batı dünyasındaki çıkan tüm gazeteler Andropov'un Batı dünyası için bir tehdit olduğu yorumları yapılıyordu. Çünkü daha önce 1956'daki Macaristan ayaklanmasının sırasında Macaristan Halk Cumhuriyeti'nin Sovyet Büyükelçisiydi ve ardından 1967 ile 82 yılları arasında KGB Başkanı olmuştu. Ardından Varşova Paktı'nın Çekoslovakya'ya müdahalesinde büyük rolü vardı ve muhaliflere karşı pek de ılımlı değildi. Böyle bir çizgide olan Andropov iktidara geldiğinde Batı dünyasında doğal olarak bir korku başladı. Aynı zamanda silahlanma yarışı da had safhadaydı. Bu dönemde ABD ve Sovyetler Birliği yumuşama dönemini geride bırakmıştı. Sovyet hükümeti savaş füzelerini aktif etti, ardından da ABD hükümeti de Batı bloğu ülkelerine çok sayıda füze yerleştirdi. Böyle bir politik atmosferde Time dergisi Kasım 1982'de kapağına Andropov'u taşıdı. Samantha Smith bu dergiyi incelediğinde annesine "Eğer insanlar ondan çok korkuyorlarsa neden birisi onun savaşmak isteyip istemediğini soran bir mektup yazmıyor?" diye sordu. Annesi de "Neden olmasın ki?" şeklinde yanıt verdi. İşte böylece Samantha Smith'in Andropov'a olan mektubu ortaya çıktı. Smith, ABD ve Sovyetler Birliği ilişkilerinin neden bu kadar gergin olduğunu anlamak için Andropov'a şu mektubu yazdı. Sayın Andropov, benim adım Samantha Smith. 10 yaşındayım. Yeni görevinizi kutlarım. Rusya ve ABD'nin nükleer savaşa girmesinden endişeleniyorum. Savaşmak için oy kullanacak mısınız? Eğer kullanmayacaksanız bir savaşın olmayacağı konusunda lütfen nasıl yardım edeceğinizi söyleyin. Bu soruya cevap vermek zorunda değilsiniz. Ama isterseniz bilmek isterim. Neden dünyayı ya da en azından bizim ülkemizi ele geçirmek istiyorsunuz? Tanrı dünyayı barış içinde yaşamak ve özen göstermemiz için yarattı. Savaşmak için veya bir grup insanın her şeye sahip olması için değil. Lütfen onun isteklerini yapalım ve herkes mutlu olsun. Samantha Smith. Lütfen cevap yazın. Mektup Kasım 1982'de Andropov'a gönderildi ve 1983 başlarında da mektubun bir kısmı Pravda gazetesinde yayınlandı. Ancak Smith mektuba henüz bir cevap alamamıştı. Ardından Sovyetlerdeki ABD Büyükelçiliğine Andropov'un yanıt vermeyi isteyip istemediğini soran bir mektup daha gönderdi.
26 Nisan 1983'te Andropov'dan renkli kağıda Rusça olarak yazılı, İngilizceye tercüme edilmiş ve mavi mürekkep ile imzalanan şu yanıt geldi. Sevgili Samantha, yakın zamanda ülkenden ve dünyadaki diğer ülkelerden bana ulaşan birçok kişi gibi mektubunu aldım. Bana öyle geliyor ki sen cesur ve dürüst bir kızsın. Tıpkı senin yurttaşın Mark Twain'in ünlü kitabındaki Tom Sawyer'ın arkadaşı Becky gibi. Bu kitap ülkemizdeki tüm erkeklerin kız çocukları tarafından iyi bilinir ve sevilir. İki ülke arasında nükleer bir savaş olup olmayacağı konusunda endişeli olduğunuzu yazıyorsun. Ve savaşın başlamayacağına dair bir şey yapıyor muyuz diye soruyorsun. Sorun her düşünen insanın sorabileceği en önemli sorudur. Sana ciddi ve dürüst cevap vereceğim. Evet Samantha, Sovyetler Birliği'nde bizler dünyada savaşın olmaması için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Her Sovyet yurttaşının istediği budur. Devletimizin kurucusu Yüce Vladimir Lenin'in bize öğrettiği şey budur. Sovyet halkı savaşın ne kadar korkunç bir şey olduğunu iyi biliyor. 42 yıl önce tüm dünyada üstünlük çabası gösteren Nazi Almanyası ülkemize saldırdı. Binlerce köyümüzü ve kasabamızı yakıp gitti. Milyonlarca Sovyet erkeğini, kadını ve çocuğunu öldürdü. Zaferimizle sona eren bu savaşta ABD ile ittifak halindeydik. Birlikte birçok insanın Nazi işgalcilerinden kurtuluş için savaştık. Umarım bunu okuldaki tarih derslerinden biliyorsundur. Ve bugün barış içinde yaşamak, dünyadaki tüm komşularımızla ticaret ve işbirliği yapmak istiyoruz. Ve kesinlikle ABD gibi büyük bir ülkeyle de. Amerika'da ve ülkemizde nükleer silahlar var. Bir anda milyonlarca insanı öldürebilecek korkunç silahlar. Ama bunların hiç kullanılmamasını istiyoruz. İşte tam da bu yüzden Sovyetler Birliği tüm dünyada asla ve asla kullanmayacağını ciddiyetle deklar etmişti. Genel olarak daha fazla üretime son vermeyi ve dünyadaki tüm stokların kaldırılmasına devam etmeyi öneriyoruz. Bana öyle geliyor ki bu ikinci sorun olan neden tüm dünyaya ya da en azından ABD'ye karşı savaşını sürdürmek istiyorsun için yeterli bir cevap. Bu türden bir şeyi istemeyiz. Ülkemizde hiç kimse ne işçi, ne köylü, ne yazar, ne doktor, ne yetişkin, ne çocuk, ne de hükümet üyeleri büyük ya da küçük bir savaş istemez. Biz barış istiyoruz. İçinde bulunduğumuz bir durum var. Buğday yetiştirmek, inşa etmek ve icat bulmak, kitap yazmak ve uzaya uçmak. Kendimiz ve gezegenin tüm halkları için barış istiyoruz. Çocuklarımız ve senin için Samantha. Eğer ailen izin verirse ülkemize en uygun zamanda gelmek için seni davet ediyorum. Ülkemiz hakkında bilgi sahibi olacak, yaşıtlarınla tanışacak, denizde uluslararası bir çocuk kampını ziyaret edeceksin. Artek. Ve Sovyetler Birliği'ndeki herkesin barış ve dostluk içinde olduğunu kendin gör. Mektubun için teşekkürler. Genç hayatında sana her şeyin en iyisini diliyorum. Yuri Andropov. Andropov'un daveti üzerine Smith 7 Temmuz 83'te ailesiyle birlikte uçakla Moskova'ya gitti. Havaalanında onların pek çok kişi karşıladı. Aile Sovetskaya oteline konakladı ve Smith Andropov'un misafiri olarak ülkede 2 hafta geçirdi. Bu ziyaretler sırasında Kremlin'i gördü, Yuri Gagarin'in gömüldüğü yere çiçekler bıraktı, Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti binasını gördü, meçhul asker anıtını ve Lenin modelesini ziyaret etti. Ayrıca Lenin'in son yıllarını yaşadığı apartmanı, korunan çalışma odasını, yatak odasını, kitaplarını ve el yazmalarını inceledi. Samantha Smith daha sonra bu olayı şöyle açıklamıştı. George Washington'ın Amerikalılar için taşıdığı anlama benzer olarak Vladimir Lenin'in Sovyet halkı için önemli biri olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra yazacağı Journey to Soviet Union kitabında ailesini ve kendisinin Leningrad'daki insanların dostluğu ve kendilerine sunulan hediyeler karşısında hayrete düştüğünü belirtti. Moskova'daki basın toplantısında Sovyet insanlarının tıpkı kendileri gibi olduklarını söylemişti. Ardından Artek kampında verilecek resepsiyona hazırlandı. Kalacağı oda düzenlenmişti. Kalacağı yere ilişkin otelde ailesiyle ya da kamptaki kızlarla birlikte olmak üzere kendisine 2 seçenek sunuldu. Smith, ayrıcalıklı konaklama koşullarını kabul etmek yerine Sovyet çocuklarla birlikte kalmayı tercih etti ve kızlarla yanıtını verdi. Samantha, kampta 9 kız çocuğuyla birlikte kaldı. Burada yüzme, konuşma, dans ve Sovyet şarkılarını öğrenerek zaman geçirdi. Kamptan geçirdiği zamana ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı. Çocuklar bana sık sık Amerika'yı, özellikle nasıl giyindiğimizi ve ne tür müzikten hoşlandığımızı soruyordu.
Herkes nasıl yaşadığımı ve bazen de akşamları savaş ve barış hakkında ne konuştuğumuzu bilmek istedi. Ama bunlar gereksiz görünüyordu. Çünkü Amerika'da herkes iyiydi ve elbette herhangi bir savaş istemiyordu. Arctic'i ziyaret ettikten sonra Samantha Smith Leningrad'a geçti. Burada zamanında Leningrad kuşatmasının sırasında olanları öğrendi, kuşatma sırasında hayatını kaybedenleri inceledi ve Tanya Savicheva'nın günlüğünü okudu. Ardından pek çok binayı ve bölgeyi gezdi. Moskova'ya tekrar döndükten sonra uzaya çıkan ilk kadın olan Sovyet kozmonot Valentina Tereshkova ile bir araya geldi. Samantha daha önce Tereshkova'dan bir telefon almıştı. Ancak kiminle konuştuğunu fark etmediği için kısa bir sohbetten sonra telefonu yanlışlıkla kapatmıştı. Tereshkova ile bir araya geldiğinde bu konu esprili bir dilde konuşulmuştu. Andropov, Samantha'nın ziyareti sırasında görüşemedi ancak telefonla konuşabildiler. Daha sonra Andropov'un bu süreçte ciddi bir şekilde hasta olduğu ve göz önünden çekildiği bildirilmişti. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler ve dünyadaki pek çok basın yayın kuruluşu onun her adımını ve kurduğu cümleleri dikkatle izledi. Fotoğrafları ve hakkında yazılan makaleler gerek gezin sırasında gerek sonrasında Sovyet gazeteleri ve dergileri tarafından yayınlandı. Samantha başta gazetecilerin ilgisinden rahatsız olmuştu. Ancak bunun onların işi olduğunu anladı ve daha sonraki süreçte daha fazla şikayetçi olmadı. Samantha o dönem Sovyet halkın tarafından yaygın olarak bilinmekteydi ve ziyaretin birçoğu tarafından olumlu olarak değerlendirildi. ABD'de ise olay şüphe çekti ve bazı yazarlar onu Amerikan tarzda halkla ilişkiler dublörü olarak olumsuz şekilde andı. Kendisine gönderilen bazı mektuplarda Sovyet propagandasının tarafından kullanıldığı yönünde eleştiri aldı. Samantha ise görevinin çocuklar arasındaki barış ve dostluk olduğunu belirtti ve kullanıldım ama bu bir propaganda ise sadece barış propagandasıdır ifadelerini kullandı. Sovyetler Birliği'ndeki gerçek yaşamı tam olarak göstermediğine dair eleştirilere ise konukları evime aldığımda onlara çöplükte tozlu bir dolap göstermezdim yanıtını verdi. Samantha Smith gerçekten akıllı bir kız. Samantha Smith 22 Temmuz 1983'te ABD'ye döndü. Geldiğinde kırmızı halı, güller ve limuzinle kutlama töreni düzenlendi ve kendi ülkesinde popülaritesi arttı. Ardından Aralık 83'te Amerika'nın en genç büyükelçisi rolüne devam ederek Japonya'ya davet edildi. Burada Başbakan Yasuhiro Nakasone ile bir araya geldi ve Uluslararası Çocuk Sempozyumuna katıldı. Sempozyumdaki konuşmasında bir devlet başkanının torununu ziyaret edeceği bir ülkeye bomba göndermek istemeyeceğini söyleyerek Sovyet ve Amerikalı liderlerin her yıl 2 hafta boyunca torunlarını karşılıklı olarak ülkeleri ziyarete göndermesi gerektiğini belirtti. Samantha'nın gezisi diğer pek çok çocuk iyi niyet elçisine de ilham oldu. Sovyetler Birliği'ndeki çocuklar dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden çocuklarla iletişim kurdu. Son mektuplarından birinde şunları yazmıştı. Dünyaya yeni bir bakış açısıyla bakmamı sağlayan çok ilginç ve nazik insanlarla tanıştım. Gerçekten mutluydum ve dünyanın her yerinden gelen çocuklardan aldığım mektupların sıcaklığını asla unutamayacağım. Bazen mektupları okumak yolculuğun kendisinden bile daha etkileyici görünüyor. Ama onlardan çok var ve hepsine cevap veremem. Bunun için özür dilerim ve çok değerli olan tüm harika mektuplarınız için teşekkürü borç bilirim. Benim düşünceme göre ülkelerimizin insanları spor, bilim, sanat için bir araya gelmeli. O zaman her zaman barışın olacağına inanıyorum. Her zaman güneş ışığı olabilir. Gökyüzü her zaman açık olabilir. Maalesef ki Samantha Smith'in bu genç hayatı erken sona erdi. 25 Ağustos 1985'te Samantha Smith ve babası Bar Harbor Havayolları'nın 1808 sefer sayılı uçuşuyla evlerine dönüyordu. Uçak havaalanına inmeye çalışırken pistin yaklaşık 1200 metre uzağında bulunan ağaçlara çarptı ve düşerek parçalandı. Kurtulanın olmadığı kazanın sebebiyle ilgili pek çok spekülasyon ortaya atıldı. Olumsuz hava koşullarının nedeniyle düştüğü belirtilmesine rağmen kazanın yaz ayında olmasının nedeniyle olayın bir cinayet olduğu suçlamaları Sovyetler Birliği'nde yaygın olarak konuşuldu. ABD'de kazaya dair soruşturmalar yapıldı ve kamuya açıklanan resmi raporda olayın cinayet olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtildi. Samantha Smith'in cenaze törenine üst düzey devlet görevlilerinde bulunduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı. Aynı gün Moskova'da barış şampiyonu sıfatıyla büyük övgüler aldı.
Cenazeye katılanlar arasında Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin yeni genel sekreteri Mihail Gorbaçov'un kişisel taziye mesajı da okundu. Mesaj şu şekildeydi. Sovyetler Birliği'ndeki milyonlarca Sovyet genç erkek ve kadın gibi Samantha Smith'in tanıyan herkes Amerikalı kızın barış ve ABD ile Sovyetler Birliği halkları arasındaki dostluk konusundaki imajını daima hatırlayacaktır. ABD Devlet Başkanı Ronald Reagan da taziye mesajını Smith'in ailesine yazılı olarak gönderdi. Milyonlarca Amerikanlının, aslında milyonlarca insanın kederini paylaştığı bilgisiyle belki biraz rahatlayabilirsiniz. Ayrıca Samantha'yı, gülümsemesini, idealizmini ve ruhunu etkilenmemiş tatlılığını da hatırlayacaklardır. Evet dostlar, sizlere Samantha Smith'in hayat hikayesini aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Genç yaşta tüm dünyadan tanınan bir barış elçisi unvanını alan Samantha Smith maalesef ki erken yaşta hayatını kaybetti, ancak tüm dünyada halen iyi bilinmeye devam etmektedir. Sovyet Yolculuğu kanalımızda buna benzer pek çok video bulunuyor. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Şimdi hoşça kalın.